Evet arkadaşlar, tekrar yeniden merhaba. Şöyle ben kafayı birlikte hazırladık biliyorsunuz. Saçlarını taktım. Kıvırcık saçlı yaptım. Şimdi şu kaşını yaptım. Bu kaşını size nasıl yaptığımı göstereceğim. Şuradaki kulağımızı yaptık. Şurada bıraktım. Kulağın nasıl yapıldığını da burada göstereceğim. Saçların nasıl taktığımı, kıvırcıklarını nasıl yaptığımı ayrıntılı bir şekilde göstermedim. Çünkü şöyle, benim zaten mikrodalgada kıvırcık saç yapımı diye bir videom var biliyorsunuz. Çok detaylı bir şekilde orada anlatıyorum. Saçları nasıl yaptığımı diğer videomdan izleyebilirsiniz. Şuraya koyacağım. Saçın yapımını oradan izleyip yapabilirsiniz. Çok detaylı bir şekilde zaten onun videosu var. Şunu yerleştirirken onu söyleyeyim sadece. Mesela bu kafaya yerleştirirken şurada en son alnın ortasındaki şurası en son artırdığım yer, bakın. Şurası. Ondan sonra artırmayı bırakmışım. Şöyle hemen iki sıra üstünden şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane şöyle takmışım. Yukarıya düz bir şekilde, bakın hepsi aynı hizada. Ondan sonra da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sırada şöyle çaprazına iniyorum. Her iki şekilde, buradan da aynı şekilde. Şu kafada göstereyim saçları size nasıl taktığımı. Bu kafanın biraz büyüğü, o örmüş olduğum kafa. Bu onun demosuydu. Şimdi bu kafada size bakın şu saçı yaparken üst kısmında, yani boşken kafa şöyle düşünün. Şu son artırdığım yer, o bebek de şurada. 1, 2, yani şu sırada başlamış oluyorum. Şöyle 14 tane koydum aynı hizaya. Ondan sonra şuradan çaprazlama bu sıra indim. Şu sıraya koymuştuk. Bir sıra sonrasına tekrar koydum. Aynı şekilde. 2 sıra üst üste koyduktan sonra ikişer sıra atlayarak koydum. Yani şöyle düşünün. Şuraya koyduk, şuraya koyduk. 2 sıra atladık şuraya. 2 sıra atladık şuraya. 2 sıra atladık şuraya. En sonunda şu ortaya. Kafanın ön kısmını şuradan şöyle düşünün. Ön kısmını o şekilde yaptım. Yanlara da 2 sıra yan yana koydum. O indiğim, anlattığım şekilde. Kafanın arka kısmına hep 2 sıra atlayarak koydum. Yani şöyle, bu sıraya koyduysam 2 sıra sonrasında, bu sıraya koyduysam 2 sıra sonrasında. Zaten şuraya kadar yaptım, şimdilik bıraktım. Bundan sonra 3 sıra ya da 4 sıra atlayarak şuraya kadar koyacağım. Mikrodalgada kıvırcık saç yapımı diye benim kendi YouTube kanalımda var. İlk videomdur zaten. İlk yaptığımda yıkanmadı henüz arkadaşlar, ama oynanmadığı için saçlar hala kıvırcık. 1 yıl oldu tam. İlk pandemide yayınlamıştım bu bebeğimi. Şimdi tabii geliştirdik, vücudu falan daha güzel oldu. Şimdi bu kızıl saçlı bebeğimizin videosunda bu kıvırcık saç yapımı var zaten. Şimdi arkadaşlar, kaşı yaparken de bakın. Şurada tam siyahın hizasında şöyle gözün siyahından sayarsam, şurada ten rengi var çünkü. Ya da ten renginin bittiği yerden 1-2 sıra yukarıda. Siyahtan da 1-2-3 sıra yukarıda olmuş oluyor olarak. Şu uçla şu ucun arasında 10 tane sık iğne var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğne saydım. Şurası yani. Önce 1-2 sıra aşağı iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani şuradan çıkacağım arkadaşlar. Oradan çıkacağım. Gerginliğini şöyle düzeltip aynı yere tekrar şuradan giriyorum ve şuradaki baştan tekrar çıkacağım. Bu kaşı seçtim çünkü bu kaş çok yakışıyor bu bebeklere. Yapımı da çok basit. Şunun bir sıra sonrasına iniyorum. Bir sıra aşağısına iniyorum. Buraya ucu ince kalsın diye. Şöyle yanına doğru biraz itiyorum. Aynı yerden giriyorum. Arkadan bir yerden çıkacağım. Kaşımızı da yaptık. Gözün, bakın şu beyazı şurada. Beyazın bittiği yerden 6 sık iğne sonrasına koymuşum. Şu kulağın simetrisini şimdi buraya birlikte yapacağız. Gözün altındaki artırma yaptığımız ve gözün hemen altı sırası oluyor. Bir sıra sonrası oluyor. O hizada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğne sonrası. Oradan çıktım. Sağ kulağını bebeğini yaparken yukarıdan bu tarafa doğru girip çıkacağım. Çünkü örgünün düz yüzünün bize doğru bakması için 1, 2, 3, 4 sıra aşağısı şurası arkadaşlar.
Şuradan birkaç kez girip çıkacağız. Bol yapmıyoruz. Aşırı derecede de durmuyoruz da. Şöyle 4 kez girdim çıktım bakın. Bir tane sık iğne yapıyoruz en yukarıya. Başını doladım. 4 tane ikili trabzan yapacağım. Mümkün olduğu kadar sıkıca yapıyorum ve yukarı doğru çektiriyorum dikkat ederseniz örerken. Şu bir. İki. Şöyle 3 oldu. 4 tane ikili trabzan yaptım. 5 tane de oraya sık iğne yaptım. Şu kulakta aynı şekilde bunu da yapacağım. 2 3 4. Şöyle ipimi içeriye alacağız. Şuradan arkadaşlar iğnemi tekrar taktım. Bakın kulağın şu alt kısmındaki o ipi girip çıktığımız delik var ya sık iğne. Onun içine ben girip boyundan çıkacağım. Gülayala kulağa. İlk bunu ikizlerde yapmıştım ve kulak videosu diye yayınlamıştım biliyorsunuz. Çok da güzel olmuştu. Evet, kulağımız bu şekilde. Şimdi Güley hala burnumuzu yapalım. Arkadaşlar burun için artırma yaptığımız bir şu sıra. Ondan bir sonraki sıranın altı bakın. Şimdi şu gözümüzün ikisinin ortasında boşta olan aşağı yukarı 5 sık iğne. Yani şu gözün açıklığı 5 sık iğne kadar genişlikte. Şunlar da beyazlar da 6. sık iğnelerin üstüne denk geliyor. Şu gözün bittiği noktadan şu siyahı aşağı doğru iniyorum. Şuraya bakın tam artırma denk gelmiş. O artırmanın ortasındaki sık iğne gibi düşünün. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne sonrasından girip çıkacağım şöyle birkaç kez. Arkadaşlar ipinizi 2 kat yapın. Eğer çok kalın değilse ipiniz. Şöyle 3. Ben daha geçeceğim. 2 katla 5 kez geçmiş olacağım. Şöyle bakın. Tek katla geçerseniz 10 kez girip çıkacaksınız. Çift kat ipimle 5 kez girip daha bir tane daha 6 kez girmiş çıkmış oldum. Şöyle düzeltirsiniz. Bunu böyle bırakabilirsiniz. Şimdi şöyle iğnemi ters çeviriyorum bakın arkadaşlar. Bunu bir sıra bir dolayacağım. Kendime doğru şöyle çektiriyorum ki şurası düzgünce sıralansın. Şu ucunda ipin gözükmesini istemiyorum. O yüzden tam şu kenara tekrar yaptım bakın. Şimdi ipimi şöyle ortalıyorum arkadaşlar. Ortaya çekiyorum. Tam ortada ipim. İğnemi şöyle girdim alt kısmından artık ucuyla. Üst sıradaki tam ortadaki sık iğnenin içine girdim. 2 sıra üstünden çıktım şöyle. Buraya burnu kaldırdım. Ya da burnu bakın böyle de bırakabilirsiniz. Bu şekilde dolgu yaptıktan sonra da bırakırsınız. Bu size ikinci bir alternatif. Üçüncü Güleyala dokunuşuyla Güleyala burnu yapalım. Böyle daha çok hoş olacak. Aynı yerden birkaç kez girip çıkacağız. İğnemizi sokup sık iğne içine girip yine aynı yerden sürekli aynı yerden çıkarak arkadaşlar mutlaka bakın böyle bir hoş gözükmeyen bir yer oldu mu tığınızla düzeltin. Devam etmeyin. Hoş gözükecek şekilde yapın mümkün olduğu kadar. Çift kat olunca ip dönüyor. Arada iğneyi bırakıyorum. İpin dönmesini önlemek için. Bakın aynı yerden tekrar şöyle ipimi düzeltip şuradan tekrar gireceğim ve yukarıdan çıkacağım.
Şöyle elinizle ipi düzelterek istediğiniz yöne çektikten sonra elinizi koyun. Ondan sonra iğnenizi çektirin. Aynı yerden girip çıkıyorum. Gitgide zorlaşıyor arkadaşlar girip çıkmak. Elyaf var, bir de kalınlaşıyor orada tabii alt kısımda. Gitgide daha da güzelleşiyor. Şu burunlardaki hoşunuza gitmeyen yerleri dediğim gibi tığınızla düzeltin mutlaka. Evet bakın burnumuz da oldu, kulağımız da var. Şu kulakları yaptıktan sonra arkadaşlar şu sık iğnelerin, bakın şu ipi şöyle tutup sık iğneleri şöyle aşağıya doğru itiyorum ki yukarı doğru kalkmasın. Şöyle dibini tığıyla tutup şöyle, şimdi değil. Evet, kulağı böyle yatırdım bakın arkaya doğru. Evet, burun bu şekilde oldu arkadaşlar, burnumuz. Şimdi ağzımızı yapacağız. Ay çok tatlı oldu. Çok güzel bir kız oldu. Aynı benim kızım. Evet arkadaşlar, Duygu bebeğin dudağını burundan 1, 2, 3. sıraya ipimi burunla aynı hizaya, bakın. Burun ipini taktığım yerle aynı hizaya taktım. Burunla aynı büyüklükte yapacağım çünkü. 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne. Burunda da aynı şekildeydi. Şimdi birkaç kez girip çıkacağım. Biraz çektiriyorum ağzı. Bol bırakmıyorum, biraz çektiriyorum. Şöyle hem toparlasın çeneyi diye. Bakın sıkıca yaptım. Buradan birkaç kez girip çıkacağım. 6 sık iğne sonrasından girip çıktık. 3 4 Evet, 5 kez girdim çıktım arkadaşlar. Bakın böyle bile bırakabilirsiniz. Ben ikiz bebeklerde kendi ten rengiyle bu şekilde yapıp bırakmıştım hatırlarsanız. Gören ya da yapan arkadaşlar bilir. Aşağıya 3 tanesini, yukarıya 2 tanesini bakın ayırdım. Şöyle. Şimdi şuradan şöyle açıyorum. Bakın şöyle açtım. 3 tanesini alt dudak, 2 tanesini üst dudak için dolduracağım. Çok aşırı botokslu olmasın diye. Burnundaki ilk sırayı yapar gibi tek sıra şeklinde fazla sıktırmadan dolduruyorum. Bakın arkadaşlar şöyle doldurdum. Biraz bakın dibe kadar iyice şu burunda çekiyoruz ya, bunu da çekmiyorum. Hemen şuradan başlamıştım. Burada da aynı şekilde çok dibe çekmiyorum. Alt dudağı geçmek için ipimi aşağıya aldım arkadaşlar. Üst dudağı yaptığım gibi tek sıra dolduracağım. Kolay dudak yapma şekli. Yıllar önce ilk amigurumi örmeye başladığımda arkadaşlar, ben de böyle videoları izleyerek öğrendim ve kendisini şahsen tanımıyorum ama videolarından çok faydalandığım 2 tane kanal vardı. Bir tanesi Karanfil Öğretmen'di. Yüz şekillendirmede falan gerçekten çok faydalandım. Hanımefendiyi tanımıyorum ama çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu videoları çekmek çok zor. Bir de Canım Annem'di galiba. O hanımefendiden de çok faydalandım. Her ikisini de tanımıyorum. Bilmiyorum ulaşır mı bu mesajım. Çok teşekkür ediyorum. Ben onlardan çok şey öğrendim. Bu videoların katkısı çok oldu.
Şimdi de öğrendiğim ve uyguladığım, geliştirdiğim şeyleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Onlar bizlerle paylaşmasalardı biz öğrenemezdik. Şimdi ben de onların çizdiği yolda kendimi geliştirerek bir şeyler yaptım. Yani yaptığımı düşündüm daha doğrusu. Tabii takdir sizin. Dedim ki bunlar güzel oldu. Başkaları da yapsın. Bakın. Gördünüz mü? Arkadaşlar bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şu dudakların mesela şu iç kısmına gelip şöyle birkaç tane genişletebiliriz. Çok böyle abartmak istemiyorum dudağı. Şöyle biraz ortaya gelip bir tane daha yapacağım şu alt dudak için. Biraz ince oldu. Böyle 3-4 tane daha alt dudağa koyacağım. Gözüme nasıl hoş görürsem o şekilde yapıyorum. Siz de öyle yapın. Ben yöntemini gösteriyorum. Siz isterseniz iyice doldurun. Kocaman kocaman dudaklar yapın. İsterseniz daha küçük yapın. Dediğim gibi kafayı çevirdim bakın. Şurayı yapabilmek için. Böyle üstten 1, 2, 3, 4 tane daha koymuştum. Simetri bozulmasın diye. Şöyle şu uçtan şöyle bir tane daha. Şöyle çekeceğim. Şimdi şu dudak biraz aşağıya doğru açılsın istediğim için şunu arkadaşlar bakın aşağıya doğru biraz itiyorum. Şuradan iğnemi sokacağım. Hızlı kapanıyordu arkadaşlar. Şöyle hemen ağzın bakın altından, ağzın bittiği yerden hemen şöyle altından iğnemi tam ortadan soktum. Buradan bir tane şunu şöyle aşağıya doğru almak için aynı yeri iğnemi şöyle sokuyorum. Şunu şuradan şöyle birazcık çektirdim. Çok hafif bir ağızda açıklık olsun diye yaptım. Evet. Ağzımız bu şekilde. Çok fazla açmak istemiyorum. Aslında şu yukarıya mesela şunu yukarıya da kaldırabilirsiniz isterseniz. Ama benim için bu yeterli. Evet işte dudağımızı da bitirdik arkadaşlar. Burun ve dudak da bittikten sonra gerçekten çok farklı bir görüntü oldu. Evet bakıyorum çok tatlı, çok güzel oldu. Arkadaşlar çok beğendim gerçekten. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Öncelikle ne yapıyoruz? Kendimizi alkışlıyoruz. Daha sonra beğen butonuna basmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Çok önemli bunlar bizim için biliyorsunuz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.